Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz değerli Mavera TV izleyicileri. Bugün Kudüs'teyiz, Mescid-i Aksa'dayız. Kıymetli konuğumuz Mesut Eryatan'la birlikteyiz. İnşallah güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle Kudüs üzerinde. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Allah razı olsun, elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım isterseniz değerli. Adım Mesut Eryatan'dan 4 yıldır Kudüs'te yaşıyorum. Onun öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Ve 2016'da ilk Kudüs ziyaretimden sonrasında artık hayatımdaki bir dönüm noktasıydı aslında. Sürekli artık Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü gördükten sonra her fırsatta gidip görmeye başladım. Güzel bir arkadaş grubumuz vardı, sosyal medyada tanışmıştık. Ve bir arkadaşımızın işte bir sosyal medya mecrasında Kudüs'le alakalı yapmış olduğu paylaşımdan sonra altına yorum yazarak bizler de buraya gelinebileceğini bilmiyorduk haliyle. Etrafımıza da Kudüs'e gitmiş gelmiş. Maalesef kimse yoktu. Çünkü yıllarca Kudüs'ü unutturdular bizi. Biz de unuttuk. Biz de araştırmadık. İşte 2016'da bir şekilde 30 arkadaşla öyle birbirini tanımayan ve sosyal medyada bir araya gelmiş arkadaşlarla güzel bir Kudüs ziyareti yaptık. Bizi çok etkiledi. Sonrasında artık kendimizde bir görev edindik. Dedik ki yani biz bugüne kadar Kudüs'süz yaşadık. Ama biz bundan sonra geldik, gördük. Bu vazifeyi artık devralalım. Ve her fırsatta yine sosyal medya mecralarında ki 30 arkadaş geldik. O 30 arkadaş işte herkes kendi çevresinden, ailesinden başlayıp bir sonraki ziyaret için tekrar bir organize olup ve her defasında böyle kalabalık bir şekilde kendi pasaportumuzu çıkartıp, kendi vize başvurusunda bulunup, kendi otelimizi ayarlayıp tamamen bireysel bir şekilde. İşte ilk gelişimizde bir arkadaşımızın daha önceden Kudüs'ü yapmış olduğu ziyaret bize bir nevi rehberlik oldu, mihmandarlık yaptı. Biz de o bayrağı, o sancağı aldık. Bizden sonraki gelecek olan insanlara yardımcı olmaya başladık. 2018 sonuna kadar böyle devam etti. Sürekli işte birlikte gelip gitmeye başladık. Her defasında farklı arkadaşlarla. Gelen arkadaşımız bir sonrakinde annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, ablasıyla artık bir aile gibi olduk. Ben de her gelişimde aile üyelerinden birilerini kattım. Güzel bir ziyaretler oldu açıkçası ve bu sürekli bu şekilde devam etti ve ben de kendimde artık bunu bir şekilde bir görev üstlendim aslında. Şu an 4 yıldır burada yaşıyorum. 4 yıldır bireysel bir şekilde Kudüs'e gelmenin önünü açmaya çalışıyorum. Yani insanlar halen bilmiyor hani buraya işte gelinebileceğini, nasıl vize alırım, işte orada işte savaş var, gidebilir miyiz, can güvenliğimiz var mı? Buraya geldikten sonra tabii ki değişiyor. Şu an siz de buradasınız. Elbette ki her gün olay oluyor. Yani 1948'den sonra, işgalden sonra işte 67'ye kadar da 67'den sonra Kudüs işgal edildi. Olayların bitmediği yani devam ettiği her dakika olay var. Örneğin daha dün sıcak bir şekilde bahsetmek istiyorum. Dün Cenine'ye işgalcilerin yapmış olduğu saldırıda 10 şehidimiz var. Evet. Ve bu her gün bu tarz olaylar oluyor. Bir taraftan savaş var, zulüm var, bir taraftan siyasi baskılar, politik baskılar, ekonomik baskılar var. Filistinler 48'den itibaren bir baskı altında. Ama ona rağmen Mescid-i Aksa'nın savunmasını, Mescid-i Aksa için büyük bir mücadele içerisindeler. Onların bizden istediği şey bizim burada olmamız. Biz de bu amacı artık kendimize bir dava olarak belirledik ve Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamaya çalışıyoruz. Ben kendim şahsen sosyal medya kullanan aktif bir insanım. Instagram'dan işte sürekli buradaki sosyal hayatta yaşandığı sokağı anlatmaya çalışıyorum. Elhamdülillah yani ilk zamanlardan sonra bu zamana kadar artık o kadar çok insan gelip gitti ki yani vesile olmaya çalıştık işte bizim vesile olduğumuz bir başka insana vesile oldu. O diğeri bir başka bir insana vesile oldu ve bu şekilde Mescid-i Aksa'nın artık şu an bakın etrafında baktığım zaman 200 tane insan varsa şu an bu dakika itibariyle bunun 100 tanesi şu anda Türk. Yani eskiden yoktu da biz buraya geldiğimizde çok nadir Türk gördük belli zamanlarda.
Sadece Türkiye'den değil aslında. Yani bütün dünya İslam ülkelerinden buraya geliş yani istenilen kadar değil. Yılda yaklaşık yani milyonlarca insan geliyor. Kudüs çünkü insanlık tarihinin merkezi. Diğer inançların da onlar da çok onlar için de kutsal. Yani burada yılda en basit örnek verirsem işte Almanya'dan yani Türkiye'nin nüfusuna eşdeğer olduğu için yaklaşık yılda 500-600 bin Alman gayrimüslim buraya Kudüs'e ziyarete geliyor. Niye geliyor? Çünkü onun kutsalı burası. Yani İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı ve kabrinin olduğunu, göğe yükseldiği, bütün o adımların çile yürüdüğü her şey burası onlar için. Sadece Kudüs değil aslında. Filistin coğrafyasının tamamı aslında Hristiyanlar için bir merkez halinde. Yine Yahudiler aynı şekilde, bütün Yahudiler buraya geliyor. Farklı inançlar var. Müslümanlar için de tabii ki ilk kıblemiz, ilk mescidimiz ama biz 100 yıldır Osmanlı'dan sonra buraya maalesef çok fazla emniyet göstermedik. 100 yıldır Kudüs boş. Yani 1917 Osmanlı'nın işte Osmanlı Devleti'nin elinden çıktıktan sonra İngiliz işgalinden sonra artık Müslüman devletlerin buraya olan hassasiyeti de bitmiş oldu. Elhamdülillah şu anda Kudüs'e yani dünyanın farklı ülkelerinden çok fazla ziyaretçi geliyor. Ama sayı olarak yine çok azız. Yani Türkiye'den gelen sayı şu anda işte 2019 rakamı en son aktif şu anda. Sonra pandemi girdi. Daha bir rakam belirlenmedi ama 58 bin, yılda 58 bin insan geliyor. Ki biz Türkiye olarak Kudüs'ü, Filistin'i çok savunan, Filistin hep bir yanında olan bir milletiz. Kaldı ki Mescid-i Aksa hassasiyetimiz çok ön planda ama maalesef yine buraya geliş konusunda azız. Yani Almanya'dan ya da işte Fransa'dan, Rusya'dan bırakıyorum Latin Amerika'dan gayrimüslimler geliyor buraya. Hiç bilmediğimiz ya da birçoğumuz bilmediği ya da haritada gösteremediğimiz ülkelerden bile yılda 50-60 bin insan geliyor buraya. Biz 80 milyonuz. Kudüs konusunda gerçekten bir hassasiyet sahibiyiz. Yani kendimize bir dert edinmişiz ama bu derdi sadece oturduğumuz yerde ya da işte ekran başında izleyerek hiçbir şey yapmadan geçiriyoruz. Kudüs için yapılacak çok şey var. Şu anda sizin buraya gelmeniz, şu Kudüs sokaklarında yürümeniz, burada namaza saf tutmanız, Filistin esnafından alışveriş yapmanız, bu en büyük cihat budur bu çağda. Maalesef işgal altında. Şu an burada bireysel bir şekilde gelip de bir slogan atmak ya da bayrak açmak işgali değiştirmeyecek. Bizim burada Filistinlerin yanında olmamız gerekiyor. Yani Filistinlerin hem manevi olarak hem de burada kaldığımız sürece işte alışverişimizi yaparken, ticaretimizi yaparken yani buraya geldiğimizde sonuçta İsrail Hava Yolları'nı yani Türk Hava Yolları da olsa bile onlar da para kazanıyor. Ama onun dışında Kudüs'e adım attıktan sonra otelden olsun, konaklama olsun, yeme içme olsun Müslüman esnaftan alışveriş. Türkleri burada çok seviyorlar yani gerçekten. Yani biz Filistin esnafı gerçekten 4 gündür buradayız. Yani bunu hissedebiliyoruz camide. Direkt zaten simamızdan Türk olduğumuzu anlıyorlar öncelikle. Türk müsün diye soruyor Arapça. Türk'üm dedin mi önce bir sarılıyor. Ondan sonra Türkiye'ye güzel dualar ediyorlar yani. Allah razı olsun. Yani o konuda Türkiye'de bir olay olduğu zaman burada Filistinler yani dualarla ancak ellerinin en büyük silahımız dualar yapıyorlar. Yani çarşıda dolaşırken Türk olmanız ne alışveriş yapıyorsunuz yani bir şey alacaksınız ufacık bir şey. Küçük bir şey alacaksınız. Para almıyor örneğin Türk olduğunuz için. Şimdi elim farklı bir ülkeden gelen bir gayrimüslim olsun. Hatta bırakın onu yani bazı İslam ülkelerinden buraya gelenlere tepki gösteriliyor. Örneğin Körfez ülkelerinden buraya gelenler gelmiyorlar. Gelseler de tepki görüyorlar. Çünkü samimi niyetlerle gelmiyorlar buraya. Biz buraya geldiğimiz zaman Aleykümselam ve rahmetullah. Biz buraya geldiğimizde her konuda şey yapmaya çalışıyoruz. Yani Filistinlerin her konuda yanında olmaya çalışıyoruz. O yüzden sadece ibadet etmiyoruz. Hani onlara manevi olarak da bizim karşılıklı bir sevgimiz, muhabbetimiz var. Filistinler gerçekten şu anda yani Türkiye'yi ve Osmanlı'yı yani kendilerine halen bir umut içerisinde bekliyorlar. Çünkü başka hiçbir ülkeden beklentileri yok. Burada farklı ülkeden gelen bir İslam ülkesinden gelen bir Müslümana olan tutumla, bize olan tutumlar çok farklı. Bunu sokakta yürürken, alışveriş yaparken
birlikte namaz kıldığımız hemen yanı başımızdaki cami cemaatinden tutun. Çok rahat, yani çok o şeyi hissedebiliyorsunuz. Ben 4 yıldır buradayım şahsen. Kendi evimde gibiyim. Buraya ilk gelişimde de öyleydim. Yani gurbette, yani şimdi Türkiye'den farklı bir ülkeye gittiğinizde yaşadığınızda hani kendinizi yabancılık gurbetçi sizde olarak olmadı burada. oluyorsunuz ama Kudüs'e geldiğiniz zaman kendi evinizdesiniz. Yani Allah var. Şu 4 sene boyunca burada, öncesinde de gidip geliyordum. Yani burada Filistinler en ufak bir şeyde yanımdalar. Yani hiç tanımadığın bir insan sokakta karşılaşıyorsun, seni evine çağırıyor. İşte oturuyor, muhabbet ediyorsun. Bir şey yaparken alışverişinde hemen şey yapmaya çalışıyor ki burada da misafirperverliği çok önemli Filistin kültüründe. Dediğim gibi yani siz örneğin geldiniz buraya. Allah inşallah tekrar nasip etsin. İnşallah. Buraya bir kere gelen bir insan Güzel, bir daha gerçekten kopamıyor. maneviyatı bambaşka. Yani kapıdan ilk girdiğimiz gün surlardan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu surlardan arkasındaki o Hristiyan bölgesindeki veya işte esnafının bulunduğu yerdeki o olumsuz hava yani bizi gerçekten rahatsız etti. Çünkü gerçekten yani kokusu bile farklıydı. Kesinlikle. Ama kapıdan girer girmez bu Kubbetü Sahra'nın, Mescid-i Aksa'nın maneviyatı yani bizi etkiledi gerçekten. Bu etki de yani gerçekten gittiğimizde özleyeceğimiz bir duygu olduğunu düşünüyorum. İnşallah tekrar gelmek nasip olur, tekrar İnşallah, görüşmek amin. nasip olur. Eskişehir içerisinde yani 4 farklı mahalle var. Örneğin Yahudi mahallesi, Ermeni mahallesi, Hristiyan ve Müslüman mahallesi. Yani buraya girdiğinizde aslında yani şehrin öyle can damarı, öyle hani en insanların öyle etkileyen ve insanların keyif aldığı şey Müslümanların olduğu sokaklar, çarşılar, caddeler ve Mescid-i Aksa açılan kapılar. Yani Yahudi mahallesine gittiğiniz zaman, bir Hristiyan da gittiği zaman oradan nasıl çıktığınız çünkü soğuk yani. Koku kötü. İletişim yok insanlarla. Esnafın gelen işte turistlerle, ziyaretçilerle çok fazla diyaloğu yok. Ama burada Müslümanların olduğu, Müslüman mahallesinde ve Mescid-i Aksa'nın etrafında olan yerlerde yani esnaf da olsun. İnanılmaz bir şey var, samimiyet Hepsi var. güler yüzlü Gerçekten karşılıyorlar. Yani öyle Turist de sokakta olsa. yürürken herkesle selamlaşıyorsun. Evet. Müslümanlar bir de burada Filistin'e bir huyu var. Ben çok seviyorum. Şunu da artık alıştım yani bizim Anadolu'da da var ama şu an artık maalesef çok fazla insanlar birbirine selam vermiyor. Selamlaşma kültürü çok güzel. Evet. Yani sokakta yürüyorsun, karşılaştığın insan sana selam veriyor. Ya da işte bir esnaf yürürken bir esnafı görüyorsun, kolay gelsin diyorsun. Sabahları sabah her diyorsun yani, hayırlı sabahlar diyorsun. Bu güzel bir şey aslında. Bizim artık Türkiye'de biraz büyük şehirlerde artık unutuldu bu değerler. Yani insanlar artık kendi komşusunu da tanımıyor. Ama Filistin'de bu inanılmaz keyif aldığım bir şey. Yani gerçekten yani Mescid-i Aksa'nın varlığı, Filistinli insanların, buradaki Müslümanların samimiyeti, yani halen o kültürleri olsun, insanı kendi evinde hissettiriyor. Buraya gelmeden birçok insan hani Kudüs Mescid-i Aksa konusunda hassasiyeti var, üzülüyor, dertleniyor ama buraya geldikten sonra da o kat ikiye artıyor. Ya da hiç bilmeyen bir insan buraya geldiğinde, Kudüs'e geldiğinde etkileniyor. Bunda gayrimüslimler de etkileniyor. Yani Kudüs sendromu diye bir şeye giren tıbbi bir hastalık var yani kanıtlanmış. Yani Kudüs'e gelen ben gayrimüslim de görüyorum. Onlar da etkileniyor. Çünkü şehrin mimari olarak baktığın zaman tarihi olarak yani bütün inançlar konusunda inanılmaz bir geçmişi var. Herkes için kutsallık var. Ve bir doğallık da var. Yani şehir baktığın zaman şu anda şu Kubbetü Sahra yani Emevi halifesi zamanında yapıldı. O günden bugüne kadar ayakta durmuş en güzel İslam eserlerinden biridir. Yani bu gayrimüslimi de şey yapıyor, etkiliyor. Yani şehrin mimarisi, doğallığı bir nevi de o zamanda yolculukmuş gibi geliyor insana. Hani zamana yolculuk yapar gibisine bir hissiyat, bir maneviyat oluşuyor insanda. İnşallah yani sayımız artar. Buraya Müslümanların gelmesi lazım. Bireysel bir şekilde herkes gelebiliyor buraya. Yani isteyen turla gelebilir, isteyen bireysel gelebilir. Ben şahsen buraya bireysel olarak gelmek isteyenler sosyal medya kullanıyorum. Oradan bana mesaj yazarlarsa yani gerekli yardımı yaparım ki
yıllardır da bireysel bir şekilde insanların buraya gelişini çalışıyorum. Filistin esnafı için de çok önemli. Çünkü işgal yıllardır burada yani birçok zulüm yapıyor ama bunların içinde en büyük de aslında vergilendirmede ve cezalandırılmada en ufak Filistinli bir esnafın yapmış olduğu bir şeyde bahane bulup bir ceza kesiliyor ve Eskişehir içerisinde Müslüman mahallesindeki dükkanların çoğu kapalı aslında. Bazı dükkanlar cumadan cuma açılıyor. Siz daha önceden örneğin dünküyle bugün şimdi cumadan önce ya da sonrasında dışarı çıktığınızda dün kapalı olan dükkanın bugün açık olduğunu göreceksiniz. Çünkü işgal sürekli cezalar uyguluyor. Yani bizim burada olmamız, alışveriş yapmamız ekonomik olarak çok önemli. Yani alışveriş yaparken de ben hep diyorum burada gelen ziyaretçilere, diyorum ki 5 kilo hurma alacaksan yani Kudüs hurmasını, bunu her bir kilosunu farklı bir hesaptan almaya çalış. Bir şekilde bir ekonomi dönsün Eskişehir içerisinde. Halihazırda kalan biz burada Filistinli gençlerle bir şeyimiz de var. Her cumartesi günü Kadim Kudüs'te esnaf ziyaretini ediyoruz ve onların hikayesini öğreniyoruz. Ve onları tanıtmaya çalışıyoruz bir şekilde. Hani ekonomik olarak da destek yani. Çünkü Eskişehir içerisi biraz daha öyle belli zamanında tansiyonun yüksek olduğu yerlerdir. Alışverişleri bazen Filistinler de Eskişehir içerisinde alışveriş yapmayabilir ya da gelmeyebilir. Ya da buradaki bazı alışveriş dükkanlarının, esnafların hikayesini bilmiyor olabilir haliyle. Biz de öyle kendi aramızda Filistinli gençlerle her hafta orada esnaf ziyareti yapıyoruz. Onlara işte alışveriş yapıyoruz gittiğimiz yerde. Filistin'de hayat nasıl, yaşam nasıl, kültür nasıl diye bir sual soracaktım. Yani ekonomiden de bahsedebiliriz. Çünkü hani buraya gelecek olan insanların da hani önden biraz bilgi almış olması onların daha iyi olacaktır. Yani Filistin'de hayat aslında dünya sıralamasında şu anda işgal yönetiminde olduğu için dünya sıralamasında çok pahalı. Hatta Tel Aviv yıllardır en pahalı şehir olarak geçiyor. Çünkü buradaki şekerin dolar karşısındaki değeri ve şekerin TL karşısındaki değeri. Örneğin 2016'da bir şeker 1 TL'ydi. Yani bizim para birimimiz de işgalcilerin para birimi aynı eş değerdeydi. Şimdi geldiğimiz bu süreçte işte Türkiye'deki döviz artışı olsun, işgal eden dünya ekonomisi buraya çalışıyor. Küresel firmalar bütün kaynaklarını İsrail'e aktardığı için şu anda bir şeker 5.35 TL oldu. TL burada maalesef yani pahalı, çok daha değer kaybediyor. Çünkü TL çok fazla kullanılıyor. Evet. Buraya gelirken biraz da yani dolar almak ya da euro almak daha avantajlı. Ya da Türkiye'den de buradaki kuru takip ederek de İstanbul'da büyük şehirlerde bazı yerlerde şeker alınabiliyor. Yani bizim paramızın değeri şekere karşı düştükten sonra haliyle burası bizler için daha pahalı. O yüzden hayat pahalı. Asgari ücret burada işte yaklaşık 1500 dolar civarında. Ama burada yaşayanlar için de o para az. Yani kaç şeker yapıyor hocam 1500 dolar? İşte 5500 şeker yapıyor. Bu da yani burada şu an Kudüs'te bir ev tutmaya çalışsanız 2500-3000 şeker. Yani bir maaşının hemen hemen yarısını, belki de daha fazlasını iyi bir ev tutarsa kira vermek zorunda kalıyor. Kudüs'te Müslümanların yeni gayrimenkul alma şansı yok. Hayat, ekonomiyi o kadar çok şey yaptılar ki yani pahalaştılar ki Müslümanlar buradan emlak alamasınlar, ticaret yapamasınlar. O noktaya ettiler. Yoksa Yahudi tarafına şimdi İsrail'in kendi Yahudi nüfusu her türlü kaynağa erişebiliyor. Yani örneğin pandemide bile yani Müslümanlara verilen işte destekle bir Yahudi'ye verilen destek aynı değildi. Demokrasi hani sözde baktığı zaman demokratik bir ülke olan, anayasası olan, meclisi olan ve herkesin hakkını eşit tuttuğuna söyleyen bir işgal rejimi maalesef sosyal yaşamın her alanında Filistinlilere zulmediyor. Yani örneğin mahkemelerde genelde alınan kararlar hep böyle Filistin aleyhine oluyor. Filistinlerin aleyhine oluyor. Hiçbir şekilde Filistinlerin burada kazançlı çıktığı bir yargılama şey olmaz.
Çünkü amaçları burada artık net bir şekilde, açık bir şekilde bütün dünyaya karşı çıkarak da burada bizim dediğimiz olur. Yani sen burada örneğin şu anda 2 tane Yahudi gelse burada, buradan geçerken bana vurmuş olsa, ben kalkıp ona laf söylesem, işgal rejimi geldiği zaman beni götürecek. Yani bunlar her gün yaşanıyor. Filistinler o yüzden yani ekonomik tut, işte siyasi alanda olsun, kültürel yaşamda olsun her konuda aşağılanıyor. Yani zor durumdalar. Filistin'in konuştuk, kültüründen de bahsettik. Lezzetleri de çok güzel. Yani burada bir karşını tatma şansımız oldu. Evet. Çok da misafirperverler sizin söylediğiniz gibi. Yani daha bu sabah Cuma namazından önce burası yani bayram havası esiyordu gerçekten. Yani tam bir bayramdı. Kesinlikle. Herkes ikram ediyor. Hani yani yer kalmadı ikram artık. O kadar çok ikram ediliyor ki. Kahvaltılık da yani şey vardı. Olmazsa Felaf ve humus evet olmazsa şimdi olmazdı. son dönemde İsrail şu anda dış dünya batıya ve kendi işte medyalarında yani İsrail turizmini arttırmak için bütün ülkelerde yemek kültürünü ve falafelin İsraillerin, Yahudilerin yemeği olduğunu şey yapmaya çalışıyor. Çalmışlar resmen. Humusun hani şeyi Yahudi yemeği olduğunu şey yapıyorlar. Humus da bütün Arap ülkelerinde var. Arap ülkelerinin aslında temel yemeklerinden biridir. Humus ve falafel. Suriye'de de mesela çok falafel şeydir. Yani şu an Türkiye'de eskiden bulamıyorduk ama şu an Türkiye'de şu an bayağı humusçular, falafelciler var. Evet. Bizim Antakya yöremizde de o bölgeler Araplar olduğu için ben daha önce oradan çok ziyaret etmiştim. Güzel, lezzetli yani yapılıyor ama Kudüs'te humus, falafel yani kahvaltıda olsun her öğünde muhakkak sofranın bir kenarında durur. Kaldı ki Filistin sarması işte ya da maklube yani pilav işte ve et olur. Kırmızı etli de olabilir lezzetli ama maklube de çok lezzetli. Ben normalde çok fazla pilav seven bir insan değildim. Bir de farklı baharatlara çok açık değildik. Yani biz de doğuluyuz. Baharat seviyoruz ama ilk geldiğimde biraz öyle bir şey yaşamıştım yemek konusunda ama sonra kaldıkça artık şimdi diyorum ki ya bizim yemek kültürümüz hemen hemen aynı. Hocam son olarak Türkiye'den buraya gelmek isteyen arkadaşlarımıza, insanımıza ne tavsiye edersiniz? Neler yapmaları gerekiyor? Öncelikle yani Kudüs'e muhakkak gelinmesi lazım. Yani bugün farklı inanç da olmuş olsa, farklı düşünceler olmuş olsa Kudüs'e geldikten sonra bu düşünceler değişecektir. Yani Kudüs'ün maneviyatı, Mescid-i Aksa'nın şu anda içinde bulunmuş şu huzuru, şu maneviyatı aldıktan sonra bu sahiplenme, bu dava çok daha üstüne ekleyerek olacaktır. Ve her gelen emin olun, ben buna şahit oluyorum. Her gelen bir daha gelmeye çalışıyor ve bir dahakine işte başka arkadaşlarından, ailesinden, iş arkadaşlarından, çevresinden, okul arkadaşından onları ikna edip birlikte gelmeye çalışıyorlar. Yani biz bu şekilde sürekli buraya gelerek, ziyaret yaparak en büyük hizmet bu aslında. Bana çok soru geliyor örneğin. Diyorlar ki yani işte Kudüs için ne yapabiliriz? Para yollasak, işte kurban kessek. Diyorum ki Kudüs için yapman gereken şey aslında ilk yapman şey Kudüs'e ziyaret etmek. Yani Filistinliler direkt kimseden para istemezler. Filistin'in paraya ihtiyacı yok. Buradaki Filistinlilerin kendi aralarında çok yardımseverler. Ama burada bizleri görmeleri manevi olarak onlara çok büyük bir moral veriyor. Çok büyük bir destek veriyor. Bir de zaten direkt para vermektense zaten buraya geliyoruz. Çarşı pazarda yemek yiyoruz. İşte tıraş oluyoruz. Otelde kalıyoruz. Otobüse biniyoruz. Yani şurada hurma alıp ikram ediyoruz. Su alıp ikram ediyoruz falan. Bunlarla ekonomik bir şekilde esnafa da destek olmuş oluyor. Yani buraya geldiğiniz zaman bütün her şeyi yapmış oluyorsunuz. Sadece inanmak. Yani çok zor değil. Yani bireysel bir şekilde işgal rejiminden gidip maalesef şu anki işgal altında olduğu için vize almanız gerekiyor. İsterseniz turla gelebilirsiniz. Tur ajantaları çok var buraya gelen. Çok da güzel yani kısa da olsa güzel bilgilerle, güzel bir maneviyatla sizi ziyaretiniz boyunca yardımcı olacaklar. Ama bireysel bir şekilde şu anki ekonomik olarak bireysel gelmeniz için uygun uçak bileti alıp
Yine konaklama konusunda ben yardımcı olacağım. Benim işte Müslüman işletmeler var. Onların diyeceğim şu isimler, şu oteller, şu hosteller, bunlar hepsi Müslüman. Bunlardan bakarsın sistemde. Kendi kişisel konforuna göre, kendi bütçene göre hangisi uygunsa oradan online üzerinden ya da telefon numaraları bende var. Telefonla kontak kurarsın. Sana bir mail atar. Onu da işte ya da evrak çıktısını alıp vize başvurusu içerisinde evrakları teslim edersiniz. Sonrasında vize aldıktan sonra buraya gelirken yani Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra Kudüs'e gelene kadar uzaktan da yardımcı olurum. Kudüs'e geldikten sonra ben burada yani cumartesi illaki yardımcı olurum her konuda. Yani korkmasınlar. Yani Avrupa'dan, dünyanın farklı ülkelerinden öyle 18 yaşında, 19 yaşında genç kızlar da geliyor. Filistin'in her karışını geziyorlar. Yani sadece şu anda 48 sokakları dediğimiz işgal altında olan Filistin bölgesi değil. Şu anda Batı Şeria içerisinde de bütün Müslüman şehirlerinde, kasabalarında, köylerine kadar çok rahat bir şekilde gidiyorlar. Bir kere biz burada Türk vatandaşıyız. Türk vatandaşından ziyade yabancı bir ülke vatandaşısın. Yani hiçbir şekilde diplomatik olarak burada sana dokunamazlar. Yani güvenlik kaygısı yok. Dünyanın en güvenli yeri bizler için. Burada sadece Filistinler için dünyanın en güvensiz yeri. Ama bizler için dünyanın en güvenli yeri burası. Buraya gelirken hiçbir şekilde kafanıza en ufak zerre kadar bir soru işareti olmasın. Acaba orada başıma bir olay geliyor mu? Ya da işte işgalciler beni alırlar mı? Bana zorluk çıkartırlar mı diye. Böyle bir durum ancak siz direkt alıp da taş atarsanız onlara karşı bir mücadele girerseniz elbette ki olacaktır. İşgal altında burada. Ama siz buraya normal gelip ibadetinizi yapıp ziyaretinizi yaptıktan sonra hiçbir şekilde size kimse karışamaz. Yani bu halkayı bitirmemiz lazım. Buraya muhakkak ziyaret etmek lazım. Filistin halkının paradan çok, başka faaliyetlerden yardımlardan çok buraya bizim gelişimize varlığımıza ihtiyaçları var diyoruz. Yani o yüzden gelmek lazım kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program gerçekleştirdik. Ağzınıza sağlık. İnşallah tekrar bize de gelmek İnşallah. nasip olur. Allah herkese nasip etsin. Yani Kudüs'e bir gelen bir insan bir daha gelecektir. İnşallah. Her daim dua edeceğim burada. Sizler de geldiniz. Kendi çevrenizde, arkadaşlarınızla, şu anki yayını izleyen herkes eminim kafasında bir şey olacak, değişim olacaktı ve Kudüs'e gelmek için gelmenin kolay olduğunu en azından bilin. Gerçekten çok kolay. Bugün Avrupa'ya nasıl gidebiliyorsanız ya da atıyorum işte kimliksiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nasıl gidebiliyorsanız burada da birkaç ufak işlem gerekiyor. Yani evrak falan hazırlamanız lazım. Çalışıyorsanız, öğrenciyseniz bunlar basit şeyler. Yine danışmanlık olarak yani bana sorarsınız. Kendi yine grubum var. Telegram grubu. Orada örneğin sen geldin, gördün. Anlatıyorum. Kendi tecrübeni. Sefa gelecek örneğin. Sefa diyor ki ben işte Filistin'e geleceğim, Kudüs'e geleceğim. Nasıl vize çıkartabilirim? Şimdi ben herkese cevap veremiyorum o anda. Ama bilenler bilmeyenlere. Sen de gruptasın. Sefa sen yardımcı olacaksın. İşte şöyle aşamalar olacak. O yüzden böyle bir şeyimiz de var, grubumuz da var. Bireysel gelenlerin birbirine yardımcı olduğu, örneğin yol arkadaşı lazım. Birlikte yoldaşlık yapacak. Oraya mesaj atıyor hemen, gruplaşıyorlar, geliyorlar. Biz öyle geldik buraya. Yani biz bir araya geldik sosyal medyadan ve buraya geldik. Bu dostluğumuz yıllardır devam ediyor. Güzel. Yani bütün hayatımda şu anda bütün çevremde Kudüs arkadaşları var. Kudüs'te tanıştığım bir insanın gerçekten şeyi farklı. Yani o samimiyeti farklı. Yani buradan alınmasın kimseye Kudüs'ten önceki arkadaşlarımız ama bir insanla özellikle Kudüs'te tanıştığım ya da Kudüs vesilesiyle tanıştığımız burada şu anda oturup şu muhabbeti yapıp işte nargile çayımızı içtikten sonra bu dostluk çok farklı bir noktaya geliyor. Bir kere aynı düşüncedeyiz. Evet. Yani aynı derde sahibiz. Yani sen derdinle şu anda Kudüs'te, Kudüs benim derdimde. Ortak noktalara buluşabiliyoruz. Evet. Yani buradan çıktıktan sonra herkes farklı takım tutabilir. O ayrı bir olay ama Kudüs konusunda elhamdülillah bütün Müslümanlar hemfikir şu anda. Bir de Türkiye'de. Teşekkür ederim tekrardan ağzına sağlık. Değerli Mavera TV izleyicileri, bugün Mesut Eryatan'la birlikteydik. Kudüs'ü ve Filistin'i konuştuk.
Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.